Selamlar. Biz search alg'lere ekranlarımızda, seçim ekranlarımızda, programlarda vesaire ihtiyaç duyabiliyoruz ve bunları Z'li şekilde oluşturabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Öncelikle SE11 işlem koduna gidiyorum. Burada search alg radyo butonunu seçip search alg'imin ismini yazıyorum. ZMS SH01 search alg'i belirten S ve H'ları kullandım. Burada elementary ve collective search alg diye soruyor. Elementary Search Help aslında klasik. F4'lediğimiz zaman açılan yapı. Collective Search Help'te birden fazla Elementary Search Help'in birleşiminden oluşan bir Search Help diyebiliriz en basit haliyle. Ee, Elementary tek bir tablo yapısı tutuyor. Kolektifte birden fazla Elementary'den oluştuğu için birden fazla tablo kullanıyoruz. Ee, Elementary'yi seçip devam edeceğim. Burada tanımını giriyorum. Tanım şeklinde. Burada data collection kısmının altında aslında biz bir tablo vereceksek, bir tablodan veriyi çekeceksek tablo veriyoruz. CDS view de verebiliriz buraya. Text tablosunu girebiliriz. Veya bir search help exit yazıp onu burada kullanabiliriz. Belli filtrelendirmeler yapabiliriz. Ben burada daha önce oluşturmuş olduğum tablomun ismini vereceğim. Burada F4 yaptığım zaman aslında tablomun alanları gelmiş oluyor. Ben name ve surname'i search help'te kullanmak istiyorum. Burada import ve export kısımları var. İçe aktar, dışa aktar kısmı. Burada hangilerini biz search help'te görelim ve hangilerini eee, alana yazalım gibi düşünebiliriz aslında. Name'i import, export, surname'i de sadece export olarak seçeceğim. Burada konumlarını aslında ayarlıyoruz. Ben search help'im açıldığı zaman birinci sütunun birinci satırında name alanını, ikinci sütunun ikinci satırında da surname alanını görmek istiyorum dedim. Enter'la devam ediyorum. Burada default value değerleri var. Name, bu da name kısmı, örnek veriyorum işte Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma şeklinde sıralanırken buraya girdiğimiz değer eee, mesela Ahmet dediğimiz zaman en üstte Ahmet görünsün gibi bir işlevi var bunun. Bu şekilde girdim. Aslında en basic anlamda bu şekilde bir search help yaratmış olduk diyebiliriz. Eee, Aktif edelim burada. Lokal obje olarak kaydediyorum. Bunu görüntülemek istediğimiz zaman da burada eee, devam ediyorum. Direkt name ve surname alanını bu şekilde görüyor oluyorum aslında. Tablomda kaç tane değer varsa burada göreceğim. Burada display values immediately seçeneğinde bu. Mesela dialog with value restriction dediğimiz zaman seçip aktif edip bunu görüntülemek istediğimizde yine bir enter'la devam ediyorum. Bu şekilde bir ön ekran açıyor bize. Aslında name ve surname için eee, işte iki ayrı değer aralığı girebiliriz gibi düşünebiliriz. Burada tabii display values immediately hemen görüntüleme olarak seçildiğinde kaydedip aktif ediyorum ve search help'i aslında en basit haliyle bu şekilde oluşturuyoruz diyebiliriz.